Bir Fransız tarihçinin yüzyılın sonunda kaleme aldığı kalın bir kitap, yeni kurulmuş bir cumhuriyetin en can alıcı sorusuna, yani biz kimiz sorusuna nasıl cevap aradı? İmparatorluğun yıkıntıları arasından sıyrılan genç bir devlet, sadece sınırlarını değil, kendi kökenlerini de yeniden çizmek zorundaydı. Çankaya Köşkü'nün derin sessizliğe büründüğü gece yarılarında, masanın üzerinde açık duran Fransızca bir eserin sayfaları, bir milletin unutturulmuş geçmişine doğru açılan gizemli bir kapı gibiydi. Leon Cahun adındaki bir şarkiyatçının Asya Tarihine Giriş adlı bu eseri, sıradan bir tarih anlatısı değildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir ulusun tarihsel hafızasını yeniden inşa ederken, bu yabancı yazarın satırlarından ilham aldığı, Türklerin Orta Asya'daki köklü geçmişine dair tezleri bu sayfalarda aradığı anlatılır. Kitap sayfalarının kenarlarına iliştirilen o küçük işaretler, kurşun kalemle çizilen satırlar, sadece geçmişe duyulan bir merakın değil, yeni bir devletin ulusal kimlik arayışının, yani Türk tarih tezinin ilk entelektüel kıvılcımlarıydı. Gelin, bu kimlik arayışının fırtınalı köklerine inmek için 19. yüzyılın sonlarına, Avrupa'nın sömürgecilik yarışıyla birlikte şarkiyatçılık ve ırk teorileriyle çalkandığı o döneme gidelim. O yıllarda Batı merkezli tarih anlayışı, Türkleri dünya medeniyet tarihinin dışına iten, onları sadece yakıp yıkan, medeniyet kurmaktan aciz barbar bir topluluk olarak nitelendiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem aydınları, Batı'dan gelen bu aşağılayıcı ve ırkçı tarih tezlerine karşı büyük bir zihinsel savunma savaşı vermek zorundaydı. İşte tam bu atmosferde, 1896 yılında Paris'te sıra dışı bir kitap yayımlandı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde görev yapan Leon Cahun, Asya Tarihine Giriş, Türkler ve Moğollar adlı eserinde, Avrupa merkezli bu önyargılı ezberleri kökten sarsacak radikal iddialar ortaya koydu. Cahun'a göre Türkler, insanlık tarihinin en eski, en örgütçü ve medeniyet kurucu unsurlarından biriydi. Orta Asya'nın o çetin coğrafyasında doğan bu kavim, sadece askeri dehalarıyla değil, kurdukları adil nizamla, geliştirdikleri kültürle ve yaptıkları büyük göçlerle dünya tarihinin akışını değiştirmişti. Bu kitap, Avrupa'da büyük şaşkınlık yaratırken, İstanbul'da kimlik arayışındaki Jön Türkler ve erken dönem Türkçü aydınlar için adeta bir can suyu oldu. Necip Asımlar'dan Ziya Gökalp'lere kadar bir nesil, kendi köklerini bir Fransızın tarafsız görünen bu bilimsel satırlarında yeniden keşfetti. Peki bu Fransızca anıtsal eser, Ankara'da yepyeni bir devletin kurucu felsefesine nasıl dahil oldu? İşte bu noktada tarihin en merak uyandıran dönüş noktasına, o en güçlü anına geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, sadece cephede kazandığı askeri zaferlerin bir devleti yaşatmaya yetmeyeceğini çok iyi biliyordu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın ümmet ve hanedan odaklı kimlik tanımını geride bırakmıştı. Artık ulus devlet çağındaydık ve bu yeni devletin meşruiyetini dayandıracağı güçlü bir milli tarih tezine ihtiyaç vardı. Kaynaklarda aktarıldığına göre, Atatürk 1930'lu yılların başında, Türk tarih tezini olgunlaştırmak için kütüphanesine kapandığında, Leon Cahun'un bu eserini de masasına getirtmişti. Yaygın bir rivayete göre, kitabın özellikle Türklerin Orta Asya'daki medeniyet kurucu rollerinden, göç dalgalarından ve diğer kadim kavimlerle olan kültürel etkileşimlerinden bahsettiği bölümlerin altını kalın çizgilerle çizmişti. Anlatılır ki, bu sayfaların kenarına düşülen, o iddia edilen notlarda, Türklerin dünya medeniyetine yaptığı katkıların Batı dünyasına nasıl anlatılması gerektiğine dair stratejik düşünceler yer alıyordu. Ancak bu noktada, tarihsel doğruluğu korumak ve izleyicimize karşı tamamen dürüst olmak adına bilimsel bir çekenceyi ve akademik ihtiyatı buraya eklemek zorundayız. Leon Cahun'un fikirlerinin, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kurucu kadroları üzerinde muazzam bir fikri etkisi olduğu belgelenmiş bir gerçektir. Fakat Atatürk'ün Asya Tarihine Giriş kitabının orijinal nüshası üzerine bizzat kendi eliyle kurşun kalemle bu spesifik notları düştüğü yönündeki iddialar, günümüzde birincil elden arşiv belgeleriyle tam anlamıyla kesinleşmiş değildir. Yaygın bir tarihsel rivayet ve yorum olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu zihinsel bağı incelerken, bunu tek bir şahsın düşsel notu olarak değil, o dönemin tüm aydınlarını ve kurucu iradesini saran kolektif bir kimlik inşa çabasının parçası olarak okumak çok daha doğru olacaktır. Atatürk'ün zihnindeki en büyük mesele, Batı'nın Türkleri sarı ırktan, yani medeniyet üretemeyecek ikincil bir insan topluluğu olarak gören ırkçı antropoloji tezlerini çürütmekti.
İşte bu yüzden 1930'larda ilan edilen Türk tarih tezi, Leon Cahu'nun açtığı o patikadan ilerleyerek çok daha devasa bir iddiayı ortaya koydu. Bu teze göre, Orta Asya antik çağlarda büyük bir iç denizdi ve etrafında muazzam bir Türk medeniyeti yükselmişti. Ancak iklim şartlarının değişmesi, büyük kuraklıkların başlamasıyla birlikte Türkler, ana yurtlarından dünyanın dört bir yanına göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu göç dalgaları vasıtasıyla Mezopotamya'ya, Mısır'a, Anadolu'ya ve hatta Avrupa'nın içlerine kadar giderek Sümer, Hitit gibi kadim medeniyetlerin kuruluşuna öncülük etmişlerdi. Bu tez, dönemin Avrupa merkezli tarihçiliğine karşı çekilmiş çok sert bir entelektüel kılıçtı. Cahu'nun kitabında övdüğü o örgütçü, göçebe Türk imgesi, Ankara'da rasyonel, yerleşik ve dünya medeniyetinin beşiği olan bir Atatürk figürüne dönüştürülüyordu. Amaç basitti, bu topraklarda yaşayan yeni cumhuriyet vatandaşına, köksüz veya barbar olmadığını, tam aksine insanlık tarihini başlatan asil bir neslin evladı olduğunu hissettirmek, ona kaybolan özgüvenini yeniden aşılamaktı. Bu büyük tarih seferberliği, sadece kağıt üzerinde kalan bir teori olarak da bırakılmadı. Kurucu liderin talimatıyla 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, yani bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumu kuruldu. Ardından 1932 ve 1937 yıllarında düzenlenen görkemli Türk Tarih Kongreleri, bu tezlerin uluslararası bilim dünyası önünde tartışıldığı büyük arenalara dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, antropoloji, arkeoloji ve dil bilim verilerini ortaya koydular. Kaynaklarda aktarılır ki, o günlerde meclis salonlarında ve köşkün yemek masalarında sabahlara kadar süren tartışmaların odağında hep bu göç haritaları ve dil teorileri vardı. Ankara sadece bir hükümet merkezi değil, aynı zamanda geçmişi yeniden keşfeden devasa bir araştırma enstitüsü gibi çalışıyordu. Sümerbank ve Etibank gibi kurumların isimleri bile, bu tarih tezinin ekonomik hayata kadar uzanan sembolik yansımalarıydı. Türk insanı, fabrikasında çalışırken ya da bankasında işlem yaparken, köklerinin Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun en eski sahiplerine dayandığını bu isimlerle hatırlayacaktı. Modern tarih bilimi ve arkeoloji, 1930'larda ortaya konan Türk tarih tezinin bazı romantik, abartılı veya dil bilimi açısından kanıtlanamayan iddialarını zamanla eledi ve günümüzde geçerli kabul etmedi. Özellikle tüm dünya dillerinin Türkçeden türediğini savunan güneş dil teorisi gibi yaklaşımlar, bilimsel geçerliliğini yitirdi. Ancak bu durum, o dönemde yapılan hamlenin değerini ve tarihsel büyüklüğünü asla gölgeleyemez. Çünkü o günkü çaba, saf bir akademik çalışmanın ötesinde, psikolojik bir hayatta kalma mücadelesiydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan, işgallerden, aşağılanmalardan yeni çıkmış, her şeyini kaybetmiş bir halka verilebilecek en büyük mühimmat, gurur duyabileceği bir geçmişti. Leon Cahu'nun kitabının satır aralarında başlayan o arayış, Türk insanına sömürgeci Batı'nın dayattığı o eziklik psikolojisinden kurtulma iradesi aşılamıştı. Atatürk ve kurucu kadro, tarihi sadece geçmişi öğrenmek için değil, o geçmişten aldıkları güçle çağdaş bir gelecek kurmak için bir manivela olarak kullanmışlardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bir Fransız şarkiyatçının Paris kütüphanelerinde tozlu belgeleri inceleyerek yazdığı satırların, Anadolu'nun ortasında küllerinden doğan bir ulus devletin en büyük entelektüel savunma hattına dönüştüğünü hayranlıkla görüyoruz. Leon Cahu'nun Asya tarihine giriş kitabındaki o işaretler, altı çizili cümleler ve etrafında dönen o hararetli tartışmalar, bir milletin kendi küllerinden doğarken kimlik kartını nasıl titizlikle hazırladığının en dürüst şahitleridir. Bizler bugün bu topraklarda kendi adımızla, kendi dilimizle ve kendi bağımsız cumhuriyetimizle var olabiliyorsak, bunu sadece cephedeki süngülere değil, o gece yarılarında kitap sayfalarının kenarlarına düşülen o büyük zihinsel aydınlanmaya da borçluyuz. Tarih, sadece geçmişte ne olduğunu söylemez, doğru okunduğunda, gelecekte kim olmamız gerektiğini de fısıldar. Peki sizce bir ulusun kendi tarihini ve kökenlerini araştırma tutkusu, onun gelecekteki bağımsızlık ve çağdaşlaşma karakterini nasıl etkiler? Geçmişin tozlu sayfalarında aranan bir kimlik, bugünün modern dünyasında bizi birbirimize bağlayan güçlü bir çimento olmaya devam edebilir mi? Düşüncelerinizi, analizlerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu kimlik arayan, felsefi ve tarihi bölümünde,
Orta Asya'nın bozkırlarından Paris'in kütüphanelerine ve oradan da Ankara'nın meclis kürsülerine uzanan o muazzam zihinsel köprüyü inceledik. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin rafları arasında bir başka serüvene atılacağız. Bu kez iktisat tarihinin kurucu metni olan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserine. Yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomi ve devletçilik politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına ve o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi çarpıcı şerhlerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin az bilinen o iktisadi ve siyasi satır aralarında buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.